Bu videoya geldiğinize göre yeni bir muhabbet kuşu sahiplenmek istiyorsunuz ve kafanızda birkaç tane, belki de onlarca soru var. En önemlisi de istediğiniz yaş ve cinsiyette sağlıklı bir muhabbet kuşunu nasıl seçeceğiniz konusunda. Merak etmeyin, bu video bittiğinde kuşların fiziki görünümlerinden çoğu şeyi ayırt edebileceksiniz. Sağlık. Bir muhabbet kuşunu almaya karar verdiğinizde ilk bakmanız gereken kriter kuşun sağlık durumu olmalı. Belirlediğiniz kuşu elinize sırt üstü yatırarak öncelikle popo kısmındaki tüylerde yapışmış dışkı kalıntıları olup olmadığını kontrol edin. Popo tüylerinde ıslak, yapışmış dışkı kalıntıları varsa kuş ishaldir. Eğer bölgedeki tüyler temiz bir görünüme sahipse o kuş sağlıklıdır. Elle muayene sırasında bakmanız gereken ikinci noktada kuşun göğüs bölgesi olmalı. Göğüs bölgesindeki tüylere üfleyerek kas ve yağ doygunluğunu kontrol edin. Eğer dokular zayıfsa, göğüs kemiği çok belirginse kuruma hastalığına yakalanmış olabilir. Bunu anlamak için elinizle göğüs kemiğine dokunarak da bakabilirsiniz. Kuruma hastası kuşların göğüs kemikleri kas ve doku kaybı nedeniyle sivridir. Ayaklar. Hijyenik bir ortamda bakılmayan kuşların ayaklarında mantar, ayak akarı gibi hastalıklar görülebilir. Mantarlı ayaklarda beyazımsı pul pul katmanlar oluşur. Sağlıklı bir kuşun ayaklarında da dokular temiz ve parlaktır. Gaga ve göz çevresi. Ayaklarda görülen mantarlar gaga, cere ve göz çevrelerinde de görülebilir. Yapıyı bozarak pulu döküntülü bir görünüme neden olur. Sağlıklı kuşlarda bu bölgeler pürüzsüz ve parlaktır. Tüy yapısı. Fransız tüy hastalığı gibi tüy yapısını bozan ve kesin tedavisi olmayan hastalıklar vardır. Bu hastalıklar kuşun tüy yapısının zayıflamasına, dökülmesine, çıkmamasına neden olur. Bu nedenle alacağınız kuşun baş, sırt, kuyruk, kanat ve göğüs tüylerini mutlaka kontrol edin. Sağlıklı tüy yapısında boşluklar, karmaşıklıklar olmaz. Dikkatli bir şekilde kanat tüylerini de açarak kontrol edebilirsiniz. Yaş. Eğer kendinizi alıştırmak için bir muhabbet kuşu alıyorsanız yavru kuşları tercih etmeye çalışın. Kuşlar büyüdükçe davranışları kalıplaştığı için size alışmaları zorlaşır. Üremesi için bir kuş almak istiyorsanız da 7-8 aylık ve üzerindeki kuşları tercih etmelisiniz. Peki yavru ya da büyük olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yavru muhabbet kuşlarında baş çizgileri sık ve yoğundur. 4. aydan sonra bu çizgiler seyrelir ve kaybolmaya başlar. Büyük kuşlar ise temiz bir alın bölgesine sahiptir. Yavru kuşların gözleri siyahtır. Büyük kuşların gözlerinde irisi çevreleyen beyaz halka vardır. Büyük kuşlarda gaga aşınmaları fazladır. Yavruların gagası ise pürüzsüz ve parlaktır. Yeme yeni düşmüş kuşların gagalarında siyahlık vardır. Büyüdükçe kaybolur. Büyük kuşların gagaları sivridir. Cere bölgesi yavru kuşlarda ince, büyüklerde ise kalın ve katmanlıdır. Yavru kuşların ayakları büyüklere göre daha ince ve pürüzsüzdür. Tırnaklar büyük kuşlarda daha uzundur. Sanırım bu fiziki belirtilerin birkaçı ile artık yaş tahmini yapabilirsiniz. Cinsiyet tahmini. Muhabbet kuşlarında cinsiyet tahmini burun kısmı yani cere renklerine bakılarak kolaylıkla yapılabilir. Erkek kuşların cereleri mavi, eflatun mor gibi renklerdedir. Dişilerde ise beyaz, kahverengi, beyaz ağırlıklı açık mavi tonlarında olabilir. Ancak yavru kuşların bazılarında cere rengi 6. aya kadar mor tonlarında olur. Kuş büyüdükçe asıl renklerine döner. Bu konuda yanılmamak için cere rengi kesin mavi ya da beyaz tonlarında olan yavru muhabbet kuşlarını almanızı tavsiye ederim. Karakter. Her muhabbet kuşunun kendine özgü karakteri vardır. Yanına yaklaştığınızda kafese elinizi soktuğunuzda kaçmayan kuşlar uysaldır. Korkmadıkları için kendinizi alıştırmanız da kolay olacaktır. Kafese yaklaştığınızda sizden kaçan, çırpınmaya başlayan kuşlar ise ürkektir. Ürkek kuşların size alışması biraz uzun zaman alabilir. Tabii karakter seçiminde hasta kuşlarla uysal kuşları birbirine karıştırmayın. Hasta kuşlar tüylerini kabartarak başlarını sırtlarına koyup uyurlar. Halsiz oldukları için de kaçmazlar. Sağlıklı uysal bir kuş tünekte dinç durur ve meraklı gözlerle size bakar. Bazılarının elinizi uzattığınızda yaklaştığını bile görebilirsiniz. Genellikle toplu üretilen kuşlar büyüme esnasında insanla çok temas etmediği için korkak olurlar. Evde az sayıda hobi amaçlı üretilen kuşlar ise sık sık insanla temas yaşadıkları için uysal olurlar. Evde üretilen kuşları tercih ederseniz kendinizi alıştırmanız daha kolay olacaktır. Bu videoda muhabbet kuşu seçiminde faydalı olacak bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.